Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bluzumuzun birinci parçasını paylaşmak istiyorum. İlk bölümde bu yaprak örnek nasıl yapılırı anlatmak istiyorum. İkinci bölümde de bluzumuzun diğer parçalarını ve ölçülerini anlatıp nasıl birleştirdiğimizi, ne gibi detaylar yaptığımızı paylaşarak bluzumuzu tamamlayacağız. Bu örnek birçok yerde kullanılabilir. Bebekler için örülebilir. Şapkalar, bereler, atkılar, şallar yapılabilir. Etek, bluz, hırka, aklınıza ne gelirse yapılabilir. Bu bluzu benim gördüğüm versiyonlarında şurada lastik vardı ve lastiğin üzerine bu örnek kurularak devam edilmişti. Ben şu bölümü böyle dilim dilim olmasını beğendiğim için böyle yapmaya karar verdim. İstiyorsanız lastikle de çalışabilirsiniz. Lastikli veya lastiksiz her ikisinin de örnek kurma aşaması aynı. O yüzden şimdi başlayalım nasıl örneğimizi kuruyoruz kısmına. Öncelikle şurada örgümü ben bir kenara bırakayım. Öncelikle kolunuzun en geniş yerini, kolunuzun ne kadar geniş olmasını istediğinizi karar veriyorsunuz. Daha sonra bir matematik hesabımız var. Küçük bir hesaplama yapıyoruz. Ben bunu neye göre yaptım? Şöyle bir 10'a 10 parça ördüm bu şişimle. Daha sonra onu önderken ona 10 santimde olabilir, 10 ilmeğe 10 sırada olabilir. Ben 10 ilmeğe 10 sıra yaptım. Şöyle minicik bir parça. Daha sonra kolumun, sevdiğim bir bluzumun kola dikildikten sonraki kısmını gidip ölçtüm. O 10 ilmek ölçtüğüm santimde kaç tane ilmek olur hesapladıktan sonra bir de örneğimizin hesabını yaptık. Çünkü örneğimiz şöyle de açarak göstereyim hemen. Bu örneği 14 ve katları şeklinde kurmamız gerekiyor. Yanlardaki 2 ters ve 3 düzü de başta ve sonda olanlardan bahsediyorum. Hesaplayarak kendimize bir başlangıç sayısı ediniyoruz. Bunları da hesapladıktan sonra şöyle ben açarak göstereyim. Örnek birazcık topluyor. Bu çok küçük bir kol değil. Şu baya güzel büyük bir kol. Çünkü yanlardan daha sonra artış yapmadım. Üstte minicik bir artışımız var. Onu da en kısa zamanda diğer videoda anlatmayı planlıyorum. Şimdi geliyoruz efendim örneğimizi kurmaya. Örneğimiz şöyle başlıyor arkadaşlar. 3 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters, 3 düz. Böylece bizim başlangıcımız pürüzsüz bir şekilde oluşuyor. Eğer bana bu küçük gelir diyorsanız bir şu kadarcık daha nerede bitirdik biz? Şurada 2 tersle bitirdik. Bir düz yapacaksınız. 2 ters yapıp tekrar bir 9 tane düz yapıp tekrar 2 ters ve 3 düzle bitireceksiniz. O zaman şöyle bir kolunuz olacak. Ve ipinize göre de bunu lütfen sonradan ben size beden veremiyorum. Çünkü benim ipim çok farklı bir ip. Bu ipi tarif de edemiyorum. Çünkü sarma ip böyle bir ip aldım. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Beden tarifleri de şöyle ki ben mesela 38-40 beden giyiyorum üst bedende. Her aldığım kıyafette ya omzu bol geliyor, ya göğüs kısmı bol geliyor, ya bel kısmı bol geliyor. Ben bir yerlerini düzeltmek zorunda kalıyorum. Alıp da böyle direkt giydiğim salaş kıyafetler dışında pek bir kıyafet yok. Eğer klasik bir şeyler aldıysam kesinlikle bir elden geçmesi gerekiyor. Ben şimdi 38-40'ım diye direkt alıp giymiyorum. Siz de böyle düşünerek ben bunu 38-40'a yapıyorum, 42'ye yapıyorum diye bu bana olurmuş diye düşünmeyin. Aldığınız ip neyse, elinizdeki ip neyse, şişiniz neyse, nasıl bir bollukta örüyorsanız lütfen bir 10'a 10 bir küçücük bir kareye örüyorsunuz ve ölçüyorsunuz. Burada ben ne yapıyorum efendim? Size baskı yapıyormuş veya anlayışsızmış gibi davranıyor olabilirim.
Ama ne der bir Çin atasözü? Bense balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. Böylece bir gün değil balığı. Mesela böylece bir bluzum size uymayacak. Gördüğünüz her bluzu alıp kendinize göre yapabileceksiniz. İlla benim bluzlardan bahsetmiyorum. Her gördüğünüzden bahsediyorum. Bu da bir avantaj. Elinizi ne kadar hızlandırırsanız, o minik minik kareleri ne kadar hızlı örerseniz sizin için o kadar güzel bir durum olacak. Şimdi geçelim efendim bu kolumuzu nasıl örüyoruz kısmına. Örgüme 48 ilmek atarak başlıyorum. Şöyle bir tığımla yapacağım. Ne kadar hızlı o kadar iyi benim için. Çünkü elimde çok fazla iş birikiyor. Ve video çekmeye yetişemiyorum bazen. Zaman benim için çok kıymetli. Hepimiz için çok kıymetli. Ama keyfine, kafasına göre örgü örmek var. Bir de video yetiştirmek için uğraşmak var. Onu da dilerim anlayışla karşılarsınız. Tekrar ilk kez görenler için tekrar etmek istiyorum. Birazcık sıkışık ördüm. Şurayı birazcık bollaştırayım. Bu tığla yaparken birazcık sıkma ihtimaliniz var. Onun için birazcık eliniz bol tutarsanız ve fark ettiğiniz yerde genişletirseniz tekrar zorlanmanıza gerek kalmaz. Sökmenize gerek kalmaz. Tığımla battım. İlmek aldım. Şişime taktım. Şişim ve tığım ilmeğin içindeyken tekrar ilmek alıyorum, şişime geçiriyorum, tekrar ilmek alıyorum, şişime geçiriyorum. Bu işlem sırasında benim tığım pek ilmeğin içinden çıkmıyor. Her ikisi de aynı anda devam ediyor. Sağdaki elimle ilmek çıkarırken soldaki elimle de yeni ilmeği şişime geçiriyorum. Böyle yaparak istediğimiz sayıda ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi başlıyoruz efendim örneğimizi birinci sırada kurmaya. İlmeklerimizi şişimize attık ve bir sıra bile örmeden ben direkt başladım. Ben burada zorlanırım diyorsanız bir sıra örün isterseniz ama zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yeni başlayanlar da bir denesinler derim. Sakin sakin birinci sırada örneğimizi kuruyoruz ve başlıyorum. İlk ilmeğimi de burada öreceğim. İlk sıram olduğu için 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 ve geldim yaprak bölümüme. Burada yarım bir yaprağımız var. Sürekli devam eden yapraklarımız olduğu için bir tanesi biterken diğeri başladığı için yarım bir yaprağımız var. 9 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir kere de sayayım şurada. İlk sırada saya saya giderseniz örneğinizde bir sorun yaşamazsınız. 4 6 8 bir tane daha yapıyorum. Düz ve 9 tane düzümüzü de yaptık. İpimi öne alıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Bir tane düz yapıyorum. Bu düzümüz bir sonraki yaprağın başlangıç kısmı. Tekrar 2 tane ters yapıyorum ve tekrar yarım yaprağımı kuruyorum. Üç, 4 5 6 7 8 9.
Parmağımdaki yara için de kusura bakmayın. Böyle görünmesin diye yara bandı taktım ama yara bandıyla öremedim. Çıkarttım. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyle çekmek durumundayım. Şimdi 2 tane ters yaptım yine. Tekrar bir düz yapıyorum. Yaprağımın başlangıcı. Tekrar 2 tane ters yapıyorum. Ve 9 tane düz yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi sona doğru yaklaştık. 2 tane ters yapıyorum. Arada bir yeniden düzeltiyorum. Çünkü benim orada simlerim dışta kalıyor. Ve geldik sona 3 tane de düz yapıyorum. Üçüncü düzümü de ördüm. Birinci sıramız tamam arkadaşlar. Şimdi geriye dönüyoruz. Terslerde hep aynı şeyi yapacağımız için ben size tersi örüp geliyoruz diyeceğim bu sıradan sonra. Bu sırada bir küçük başlangıç yapalım. Çünkü tersler çok kolay. Şimdi düz ördüklerimizi ters öreceğiz. Tersleri tersinden örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Örgümüzün düz bölümünde artışlar ve eksiltmeler yapacağız. Haroşalar yapacağız. Tersinde de ne görüyorsak onu öreceğiz. Geldik yaprak bölümüne. Buradaki bütün terslerimizi ters örüyoruz ve sıra başına kadar böyle gideceğiz arkadaşlar. Üçüncü sırada buluşalım. Şurada da minicik bir örneğimizin başlangıcını anlatmak istiyorum. 3 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 9 düz şeklinde gidiyor. En sonda 3 düzümüzle ve 2 tersimizle, önce 2 ters sonra 3 düzümüzle bitiriyoruz. İkinci sıramıza geldiğimizde şuraya da şöyle bir yazalım. İkinci sıramız aynı şekilde devam ediyordu. Tersi ters, düzü düz alıyorduk. Şimdi haroşalara başlayacağız. Haroşaları da ters alacağız. Yani biz şu an aslında 3. sıramıza geldik. 3. sıramızda çok daha kolay olacak. Zorlanıyorum diyorsanız şöyle iplerden veya ilmek ayraçlarından da yararlanabilirsiniz. Bu artık benim 4. parçam olduğu için ben devam ediyorum. Şurada simimde bir küçük parça gelmiş. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 3. sıramız da çok önemli. Çünkü bundan sonraki sıralarımız bluz bitene kadar zaten benzer şekilde artışlar ve eksilmelerden oluşacak. İlk 3 düzümü ördüm. 1 2 tane tersimi ördüm. 9 tane ilmeğimizin baştan ikisini keserek sola doğru eksiltme yapıyorum. Sonra diğerlerini sonda 2 tane kalana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5. Arkadaki ilmeğimi alarak öndeki ilmeğimi arkaya geçiriyorum. Arka ilmeğimi de tekrardan şişime öne takıyorum ve örüyorum. Böylece sağa doğru eksiltme yaparak burada bizim yaprak bölümünü 7 ilmeğe indiriyorum. Her iki taraftan kesme yaptım. Bir kere daha göstereceğim bu kısmı. 1 2 tane ters örüyorum. Ortada bizim diğer başlamak üzere olan yaprağımızın bir tane ilmeği vardı. Onun içinde bir artış yapıyorum. Haroşa yapıyorum. İlmeğimi düz ördüm. Tekrar haroşa yapıyorum. 2 tane ters örgümü örüyorum. Bu örgü sayesinde de böyle örmeye yeniden alıştım. İyi oldu. Yorulunca buna dönerim.
Şimdi burada tekrar sola doğru kesme yapıyoruz. Yaprağımın uç kısmını daraltacağım. Sola doğru kesme yaptım. İkisini bir aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bir saniye, ben tekrar bir sayayım. 2, 4 tane örmüşüm. 5, 6 ve 7'ye, daha doğrusu 8 ile 9'u ilmeklerimi yer değiştirdim. Öndeki arkaya, arkadaki öne gitti. Sağa doğru kesme yapıyoruz. İkisini bir aldım ve yaprak ucumuz bu şekilde yavaş yavaş yukarıya doğru inceleyecek. Diğer yaprağımız da büyüyecek. Şimdi ben bu 3. sırayı örüyorum. 4. sırada tersi ters, düzü düz örüyorum. Haroşalarda ters örülüyor. 3. sırada 1, 2, 3 tane düz ördük. 1, 2 tane ters ördük. Daha sonra biz şöyle bir sola doğru kesme yaptık. İlmeğimizi birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz yaptık. Daha sonra da sola doğru, pardon, baştaki sola doğru, sondaki sağa doğru bir kesme işlemi yaptık. Sonra 1, 2 yaptık. Daha sonra burada bir tane, burayı da yeşil ile göstereyim ya da nasıl bir güzel bir renk yapalım şuraya. Şöyle morla göstereyim. Bir tane haroşa yaptık. Tekrar bir tane düz yaptık. Tekrar haroşa yaptık. Daha sonra tekrar 2 tane ters yapıp bir tane sola kesme, 1, 2, 3, 4, 5, bir tane de sağa kesme yaptık. Böylece bizim 3. sıramızda böyle oldu. Görünebiliyor mu acaba? Şöyle birazcık küçültüp şöyle alayım. 4. sıramızı örüyorum. Tersi ters, düzü düz. 5. sıramızda da arkadaşlar yine devam ediyoruz. Benzer şekilde örerek eksiltmeler, arttırmalar yaparak gidiyoruz. İlk 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. İlk baştaki ilmeğimi dümdüz çıktığımız için alarak örmeden diğer şişime aktarıyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum yine yaprağımda. Sola doğru kesme yaptım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. Bunları da sağa doğru kesme yaparak eksilteceğim. Yerlerini değiştirdim ilmeklerimin. Kestim ve 1, 2 tane ters ördüm. Bu altta haroşa yaptığımızı 4. sıramızda biz ters örerek devam etmiştik. Burada şu an 3 tane ilmeğim var yeni oluşan yaprakta. 3 ilmeğimden önce yine bir haroşa yapıyorum. İpimi şişime attım. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Tekrar haroşa yapıyorum bir tane. Bunu da yapmak için daha kolay bir yöntem yapayım. Böyle öğrenenler için, şu sağ eliyle ipi atanlar için anlatıyorum bu kısmı. İpimi arkada haroşa atmak için bekletiyorum. Şişimi buraya batırdım. Ters ilmeğimin içindeyim. İpim arkada. Önde tersi örüyorum. Ve aynı zamanda haroşam da oluştu. Bunu bir kere daha göstereceğim üst sırada. Hiç merak etmeyin. Sonra yandaki tersimi de örüyorum. 2 ters. Sonra yandaki yaprağıma geçiyorum. Bu sıramızda böyleydi. Hemen bu kısmı da çizdim. Göstermek istiyorum. Daha güzel yeni başlayanların aklında kalsın. Bir de sadece yeni başlayanlar için değil. Ben kaç yıldır örgü örüyorum. Hayatımda ilk kez yapraklı bir model ördüm. İlk kez bu modeli öğrenenler için de 5. sıramız
3 düz, 2 ters, 1 kesme, 3 düz, 1 kesme, 2 ters, haroşa yapıyoruz. 3 düz, haroşa yapıyoruz. 2 ters. Tekrar devam ediyoruz. Aynı şekilde. Arkada da tersi ters, düzü düz örüyoruz. Haroşalar hep ters örülüyor ve 7. sıramızda buluşuyoruz. Tersleri ördük, geldik ve 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 3 düz, 2 ters yaptık. Yine kesme yaptık. Bir tane ilmeğimiz kalacak bu sırada. Burada yine kesme yapıyoruz. Toplamda 3 tane düz ilmeğimiz olacak kesmelerle beraber. 2 tane ters yapıyoruz. Bir tane haroşa yapıyoruz. 5 tane düz ilmeğe ulaşıyoruz. Şurada bir tane ilmekle başlamış olduğumuz yaprağımıza 2 tane ters yapıyoruz ve devam ediyoruz diğer yaprağımıza. Şimdi örerek de beraberce görelim. 3 düzümü 2 tersimi örüyorum. Şurada ışığımı da yakayım. Tablete yansıyor diye kapatmıştım. Ve burada kesmelerime başlıyorum. Yine 2 tane ilmeğimi kestim. Bir tane normal ördüm. Sonda kalan 2 düz ilmeğimi de keserek örüyorum. Ve sonra ters örüyorum 2 tane. Bir tane haroşa yapıyorum. Burada örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane düzümüz var. Bir haroşa daha yapıyorum. Ve burada 2 tane ters örüyorum. Diğer yaprağa geçiyorum. Gördüğünüz gibi yaprağımızın bir tanesi uca doğru küçülürken bir tanesi de genişlemeye başladı. Bir sonraki sırada 9. sırada buluşalım. 9. sıramızla devam ediyoruz. 3 tane düzümü ördüm. Şurada ajurları nasıl yaptığımı da gösterebilmek için sağ elimiyle öreceğim. Ve 2 tane ters örüyorum. Burada 3 tane ilmeğim kaldı yaprağımın ucunda. Üçünü birden alarak tek bir ilmek yapıyorum. Gördüğünüz gibi yaprağımızın ucunu yaptık. Devamında 2 tane ters örnek yapıyorum. Bir tane ajur yapacağım şimdi. Ajur için ipim önde, şişimle yandaki ilmeğe giriyorum. Doluyorum, alıyorum ve aynı zamanda da şişime dolamadan bir adet ajurum da oluyor. Şimdi devamını görelim. 2 3 4 5 6 7 ve burada yine bir ajur yapacağız. 1 ile başlayan yaprağımızın ilmek sayısı da 7'ye ulaştı. Terslerden önce bir ajur yapmam gerekiyor. İpim arkada, ters ilmeğimin içine şişimle giriyorum ve öne doğru atıyorum ipimi ve bir ters örüyorum. Aynı zamanda da burada da bir ajurum olmuş oluyor. Yandaki tersimi de örüyorum ve diğer yaprağımın da 3 ilmeğini birden toplayarak alıyorum ve üçünü birden örüyorum. Bir ilmeği düşürüyorum. Devam ediyorum örgüme. Burayı bir de size şemada göstereyim. Devam ediyoruz. Şuradaki ışığımı bir söndüreyim. Şöyle de büyüteyim. Arada 8 yazmama yer kalmadı. Artık bayağı bir sayfayı kocaman doldurdum. Görünsün rahat diye. Şunları da bir kapatayım. 9. sıramızdayız arkadaşlar. 3 tane düz, 2 ters yaptık. 3 ilmeğimizi aynı anda alarak eksilttik. Bir ilmeği düşürdük. 2 ters yaptık. Bir ajur. 2, 4, 6, 7 tane düz yaptık. Bir ajur, 2 ters ve 3 ilmeğimizi birleştirdik. Devam ediyoruz bu sırada. Terste yine aynı şekilde tersler ters, düzler düz örülüyor. Ajurlar daima ters örülüyor ve 10. sıramızda buluşuyoruz. Artık şemamıza gerek kalmadı. Çünkü
Bu böyle hep aynı şekilde devam edip gidecek. İstiyorsanız şurada bir fotoğrafını çekin. Biraz kaymalar varmış gibi ama renklerle kurtardım. Şurada sadece 8 yok. Onun dışında hepsi burada. Arkalar zaten dediğim gibi tersler ters, düzler düz. Haroşalar daima ters örülerek yapılıyordu. Şimdi geliyoruz 11. sıramıza. Ters örüp geliyorum. 11. sıramızda devam ediyoruz. 10. sırayı da ördüm geldim. Düzdeyim. Şöyle bir görüntüye ulaştık arkadaşlar. Şu an biz neredeyiz? Başladığımız noktadayız. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz oldu. Sağa doğru. 1, 2, 3, 4. Burayı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Burada da 9 tane ilmeğimiz var. 2 tersimiz var ve yine bir yaprak yapabilmek için bir düzümüz var. Sadece yaprakların yeri değişe. Şimdi 10. sırayı ördüm. 11 ve 12'yi aynı şekilde tersi ters düzü düz öreceğiz. Onu da birazcık örneğimiz uzasın diye yapacağım. Hem de karışmasın, daha seçkin gözüksün diye yapacağım. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? Şunu iyice yaklaştırayım. Görüyorsunuz ajurlarım ve ilmeklerim. Sadece şu an yeni başladığımız yaprağımız buradan başlayarak büyürken şuradaki 9 ilmeğimiz de aynen şuradaki gibi yukarıya doğru küçülmeye başlayacak. 11 ve 12'yi yaparak da yaprağımızın birazcık daha bombeli, geniş ve güzel olmasını sağlayacağız. Ama yok ben öyle istemiyorum. Hemen şimdiki sıradan ben aynı işlemleri yapmaya devam etmek istiyorum diyorsanız yapabilirsiniz. Ama yapraklarınız bir parça daha küçük olacak. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Örneğimizin son 2 sırasında aynı şekilde arttırma yapmadan tersi tersten düzü düzden ördüm geldim ve şimdi devam edeceğim. İkinci bölümde buluşmak üzere. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir örnek olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.